Herkese merhaba kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle burada incirlerimi görüyorsunuz. Bunlar sarı lop incir. Zaman zaman görüyoruz, haberlerde izliyoruz. Maalesef yani ürettiğimiz ürünler yurt dışından tekrar iade ediliyor. Sebebi ise gereksiz yere kullandığımız ilaçlar. Yani 40 katı, 30 katı, 5 katı neyse 10 katı daha fazla alfa toksin bulunuyor gıdalarımızda. Yani incir de bunlardan bir tanesi. Şimdi burada benim tabii sarı lop incirlerim de var. Az önce ifade ettim. Bunlar yaklaşık 40 yaşında. Yani 40 yıldır bu incirlerimiz var. Benim tabii ki dikkat çekmek istediğim mesele şu. Yani incirde herhangi bir ilaçlamaya gerek yok. O esas bu videoyu çekmekteki amacım o. Çünkü biz bu incirlerimiz var. Yani ben çevrede de incir bahçeleri var. Gerçi benim çok yok. 2 dönüm kadar yerim var. Her türlü ağaç var bahçemde. Bir 5-10 kök civarı da incirim var. Ama biz bu incirlere herhangi bir ilaçlama yapmıyoruz. Yani toprak işleme de yapmıyoruz. Sadece 5 yılda bir, 10 yılda bir incirlerimizde ekşime var. Yani ona da bu yıl ben gülleci bulamacı yaptım. Kireçle kükürtü karıştırdım. Onu sıkmayı düşünüyorum. Yani onu da yapmadım bu zamana kadar. Bir kere de suluyorum ben incirlerimi. Başka da herhangi bir işlem yapmıyorum. Şimdi ben incirlerimi de yakından size göstermek istiyorum kıymetli izleyenler. Şurada gördüğünüz gibi bakınız, bayağı da bir sert budama yapmıştım. Ben çok dal kestim bu incirimden. Çok büyük incir. Tabii güneş az alıyordu. Şurada bir tane büyük bir badem ağacım vardı. Biraz da ekşimenin sebebi tabii ki güneşlenmenin az olması, bir de sulama. Bir de tabii ki ekşimede sirke sineklerinin etkisi var. Bunu da ifade ettikten sonra şöyle incirimi göstereyim. Çok büyük bir incir. Birkaç tanesi. Tabii toprak kalitesi güzel olduğu için incirler çok güzel gelişti ve çok güzel de incir tutuyor. Tabii ki şöyle baktığımız zaman en azından burada bir 10 tane incir görüyoruz. Yani şu dala bakalım. Bir tanesini sayalım. Şöyle 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 10 yani 20 tane. Bakınız şu dalda incir var. Yine bakınız şunu göstereyim. Bakınız burada da en az 15 tane var. Şöyle ben hızlıca göstereyim. Bakınız yine şu dala bakıyoruz. Müthiş tutmuş. Evet şöyle. Yine şuna bakıyoruz, bir 10 civarı incir var. Evet şuna bakalım. Mesela bu alt dallar. Şurada da 20 tane var herhalde maşallah. Evet. Tabii ki ben inşallah bunlar bir ay sonra artık olgunlaşmaya başlar. Bizim burada 8. ayın ilk haftası incirlerimiz olgunlaşıyor. Yine bakınız şunları da göstereyim. Yani bunların herhalde hepsini yetiştirmesi mümkün değil ama müthiş bir tutmuş. Yine şu dalları göstereyim kıymetli izleyenler, gördüğünüz gibi. Tabii ki ben bir iki kere de suluyorum. Aslında sulamamak lazım. Sarı lop çok sulayan yok. Ben de bundan sonra sulamayacağım. Yani 7. ay gibi bir kere suluyorum. Ondan sonra da sulamıyorum. Şimdi
Tabii ki bütün incirleri göstermeye gerek yok. Yukarıda da var. Benim burada dikkat çekmek istediğim nokta, inciri yani budamak lazım. Başka da incire herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Ben 7-8 yıldır toprak işleme de yapmıyorum kıymetli izleyenler, bu şekilde. Benim bahçem. Yani sürme işlemi yapmıyorum, ilaçlama da yapmıyorum. Buduyorum sadece ve topluyorum, o kadar. Bir kere de sulama yapıyorum. Boşuna masrafa hiç gerek yok. Yani bu incirleri alan tüccar da zarar ediyor. Tabii ki çiftçimizin parasını da ödeyemiyor. Dolayısıyla masrafa gerek yok. Zaten çiftçinin durumunu anlatmaya gerek yok kıymetli izleyenler. Evet, sert budama yaptığımdan şunları sürekli yoluyorum ama yine de bunlar, sürgünler çıkıyor. Bunları da yolmakta tabii ki fayda var. Kıymetli izleyenler, bu yayını da burada bitireceğim. Tabii şunu da ifade edeyim. Burası Kahramanmaraş Dulkadiroğlu. Rakım 500. Yani bunu da belirteyim, belki merak edenler olabilir. Kısaca incirde toprak işlemeye ve ilaçlamaya hiç gerek yok. 40 yıldır biz burada, yani 10 yıldır ben buradayım, yaklaşık 9 yıldır. Ben toprak işleme 1 yıl yaptım. Onun dışında yapmadım. İlaçlama da yapmadım. Dolayısıyla incirlerimizde hiçbir sıkıntı yok. Ben videomun sonuna geçen yılki incir hasat mevsiminde bir video çekmiştim. İncirlerimin durumunu da kısaca videomun sonuna koyacağım. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.